Efendim herkese iyi ve sağlıklı günler dileyerek bugünkü yayınıma başlıyorum. Bugün yine özel bir yayındayız. Şişe Cam grubuyla camdan sohbetler yapıyoruz. Bugün Şişe Cam için de özel bir gün. Çünkü genel müdürlük makamında bir değişim söz konusu. Sayın Ahmet Kırman yönetim kurulu başkanlığına devam edecek ama genel müdürlük görevini Sayın Görkem Elverici Bey'e bıraktı. Böylece aslında canlı yayında ilk defa bir görev devir teslim söz konusu olacak. Bakanları genellikle izlerdik ama televizyonlarda genel müdürlük devir teslimi de böylece bizim Dünya Web TV kanalında canlı bir şekilde gerçekleşmiş olacak. Ben konuklarımı davet ediyorum. Sayın Profesör Ahmet Kırman, hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Ve Görkem Elverici Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Vahap Bey. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Hem Ahmet Bey, Ahmet Kırman'a epeydir yürütüyordu bu görevi. Şimdi biraz daha yukarıdan bakacak herhalde olaylara. Görkem Bey şimdi artık görevi devralıyor ve kaptanlığa devam edecek. Her ikinize de hayırlı olsun ve kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Hem de böyle bir yayını bugün gerçekleştirdiğimiz için de teşekkür ediyorum sizlere. Önce hocam sizden başlayalım hocam. Şimdi bu görev değişimi bugün itibariyle gerçekleşti. Şişe Cam'da göreve başladığınız 2006 yılından bu yana nereden nereye geldi grup ya da işte Şişe Cam? 15 yılda ne gibi değişimler yaşandı? Bir onu özetlersen ondan sonra da Görkem Bey'le de yine devam edeceğiz, sırayla konuşacağız. Evet. Teşekkür ederim ben de. Böylesine bir denk gelmede bizim açımızdan önemli. Tabii Şişe Cam anlatımı bazında da böyle bir devir teslim kanımca kurumsal yönetim ilkeleri açısından Türkiye'ye ve uluslararası alanda örnek olacak bir geçişi ifade ediyor. Bu nedenle bu konuda da duyduğumuz övüncü bu vesileyle belirtiyorum. Tabii ben 2006'da yönetim kurulu başkanı olarak başladıktan sonra 2008 yılından itibaren de Murat Üye ve ondan sonrasında genel müdür sıfatıyla bugünlere geldik. Şimdi bunu şöyle hemen kısaca bir başlıktan müsaade edersen, takım ruhunu, bu bir kere rakamlardan öte bir şey. Biraz sonra rakam söyleyeceğim ama lütfen bütün dinleyicilerimiz ya da Şişe Cam'ı izleyenler bu meseleyi rakamlarla bağlamasınlar. Bu bir takım meselesi ve takımımız bizim birlikte çalışma konusunda ruhunu geliştirerek farklı bir ruhla bugünlere gelme konusunda bütünsel bir anlayışı sergiledi. Dolayısıyla benim şahsımla ifade ediliyor olsa bile bu çok ciddi bir Şişe Cam çalışanı başarısıdır. Ve dolayısıyla bundan da benim kişisel övüncümden öte gurur duyduğumu ben ifade ederek sözlerime başlayayım. Şimdi bu tarihleri dikkate aldığımız zaman özellikle ben 2008 sonrasını dikkate alarak üretim gösterdiğimiz ülke sayısı 8'den 14'e çıktı. İstihdam 18.000'den 22.000'e yükseldi. Satış gelirleri 2.7 milyar Türk lirasından 22 milyar Türk lirasına geldi. Net kar 118 milyon civarında 2.8 milyara geldi. Özellikle uluslararası satışlarımızın toplamı dış faaliyetlerin arttırılması ve Türkiye ihracat politikalarımızın ya da ilkelerimizin farklılaştırılmasına bağlı olarak da %45'lerden 65'lere geldi. Evet. Cam üretimimiz 2.7 milyon tondan 5.1 milyon tona geldi. Bu 2020'nin sonunda da 4.9'du. Soda üretimimiz 2.4 milyon tona geldi 1.3'ten. FAVÖ'müz baktığınız zaman 6 milyar TL'lere geldi, 670 milyon liralarda. Yatırımlarımıza bakıyorum, 428 milyonmuş, 3 milyar lira gelmiş. Şu anda ilerlemeye de devam ediyor bu konu. Öz kaynaklar 5.7 milyardan 22,5 milyar liraya gelmiş ki 2021'in ilk çeyreğinde de bu 24.1 milyar civarında. Tabii aslına bakarsak bu süre içerisinde temel olarak yaptığımız şeyi bölgesellikten çıkıp tamamen global ayak izlerini geliştiren
ve bir uluslararası şirket olma yolunda ilerledik. Bence bu dönemin en önemli şeyleri bu. Tarihsel alt bölümlemelere baktığımız zaman biz işte 2006-2010 civarında bölgesel oynarken 2011'de çok ciddi bir büyüme hazırlığına girdik ve 2012 ve 2014'te müthiş bir yatırım yaptık. 3 yıl sürdü. Tabii bu dönemleri dikkate alırsak Şişecam'ın şöyle bir özelliği var. Yani kendimizi bu konuda geliştirdiğimizi ve stratejik anlamda da farklı bir bakış açısına sahip olduğumuzu söyleyeyim. Kriz dönemlerini biz yapılanma, yatırım ve kriz sonrasına hazırlık anlamında ele alıyoruz. Dolayısıyla bu söylediğim dönemlerde yaptığımız yatırımları ekonominin normal işleyişine kazandığı zamanlarda çok hızlı bir kazanıma çevirebiliyoruz. Bu bizde alışkanlık haline de geldi ama tabii bu riski çok iyi ölçmekle ya da algılamakla da ilgili bir şey. Dolayısıyla bu 2012-2014'ten çıkıştan sonra biraz şöyle bir nefes aldık, hazmetmeye çalıştık. Ben bunları başlıklar halinde saymıyorum şu anda. Aslında arkadaşlarımız biliyorlar. Bir sürü satın alma, inorganik ve organik büyüme yaptık. Ve 2019'da da dönüşümü altyapıya çevirerek daha farklı bir boyuta doğru yürümeye başladık. 2020'de de hem kriz yönetimi hem de tek Şişecam oluşumuna geldik. Bunları baktığımız zaman biz şu dönemde de biraz önce söylediğim bizim yöntemlerimiz ya da izlediğimiz yol anlamında bir şeyi bağlayacak olursam o da nedir? Biz şu anda da dünyada ciddi bir kriz var. Biliyorsunuz 2 seneye yaklaştı bu. Bundan yolunda bu arada altyapımızı çok farklı biçimde ele aldık. Bütün dijital yapımızı değiştiriyoruz ve fonksiyonel yapılanmaya geçtik. Biraz sonra daha derinlemesine konuşuruz. Görüşmeyi de paylaşır. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde bizim çıkışımızın çok daha hızlı olacağına olan inancımızı da bu vesileyle belirtmek istiyorum. Bu krizleri bizim kullanma biçimimiz biraz daha farklı. Yani biz kenara sinip de ya aman şu rüzgar geçsin diye üzerimize örtü örtmüyoruz. Ama yelkenlerimizi biraz indirmekle beraber daha sonra daha büyük rüzgara açabileceğimiz yelkeni büyütmeye çalışıyoruz arada onu. Ama krizde yatırım yapacak güce sahip olmak da önemli bir şey. Doğru. O konulardaki yeteneğimizi, mali finansman gücümüzü sağlamış durumdayız. Yani finansallarımıza bakarsak çok ciddi gelişme gösterdiğini görüyoruz. Tabii belki izleyenlerimiz hemen soracaklardır biraz sonra bunun değere yansıması niye böyle oluyor diye. Onu da ilk bölümlerde gene söyleriz. Şimdi dolayısıyla zaten geliyor değere yansıması diye böyle oluyor diye var ufak geliyor. Tahmin ediyoruz tabii. Ne olacak bu iş diyorlar değil mi? Evet. Şimdi 2021'in ilk çeyreğine de baktığımız zaman net satışlarımız yaklaşık 6 milyar liraya geldi. Uluslararası satışlar yine %60 seviyesinde. 1.3 milyon tona civarında bir düz cam ürettik. 550-600 bin ton civarında sodamız var. 1.2 milyon ton da endüstriyel ham madde yaptık. Ve ilk çeyrek performansımız gayet kuvvetli ve bu ikinci dönemde de aynı tarzda devam edeceğimizi düşünüyoruz. Yani geriye baktığımız zaman o günden bugüne gerçekten Türk lirası bazında ve dolara da kısmen yansıyan para değeri dikkate alırsak gerçek bir gelişim ve Şişecam'ın farklı bir gidişatını gösteren bir durum var. Zaten bunu uluslararası reyting kuruluşları ya da hissedarlar da izliyor aslında, hiç şüpheniz olmasın. Dolayısıyla iyi bir performans gösterildiği inancındayım ben bu konuda. Bunu biraz önce de söyledim. Bu performans kişisel bir performanstan öte çok ciddi bir takım çalışması ve vizyonu kavrayarak bu hedefe odaklanmayla ilgili bir şey. Dolayısıyla iyi bir dönem geçirdik. Bu benim açımdan da gayet iyi yani. Tabii, yok. İyi bir final yapmış oluyorsun. En azından genel müdürlük koltuğundan çekilirken final iyi bir final. Öyle anlaşılıyor. Doğru. Evet, o zaman şimdi Görkem Bey'e dönelim. Görkem Bey, siz 2013'te gruba katıldınız bildiğim kadarıyla. Siz hem Mali İşler Başkanlığı görevini
yürüttünüz. Bugün itibariyle de genel müdürlük görevine başladınız. 2013'ten bu yana siz nasıl bir değişim geçtiğini düşünüyorsunuz? Nasıl gelişti? Neler oldu? Sizin gözünüzden de bir dinleyelim. Tabii. Paylaşım abi. Teşekkür ediyorum. Şimdi 2013 yılı Mart başında ben Şişecam ailesine Düzcam grubunun mali işler direktörü olarak başladım. Tam başladığım dönem esasında Arap Baharı'nın hemen arkasında etkilerini halen hissettirmeye devam ettiği 2012 Avrupa krizinin çok yoğun olarak Türkiye piyasasına olumsuz etkilerinin yaşandığı. De burada en önemli ayırt edici özelliklerden birisi Türkiye'nin özellikle mimari camlar alanındaki pazarı gerçekten çok büyük bir pazar. Evet. Özellikle de 2014 yılında Rusya, 2016 yılında da Almanya'ya geçtikten sonra bugün dünyanın en büyük Amerika ve Çin'le beraber 3 mimari camlar pazarından birisi statüsünde ve önümüzdeki önemli bir vadede de en azından bu statüyü devam ettirecek gibi gözüküyor. Tabii pazarın bu özelliği bir taraftan da çevre coğrafyalarda olumsuz gelişmeler sonucunda mal satılabilir, kendi ürünlerini satmak isteyen tüm kurumların da gözlerini bu coğrafyaya çevirmesi sonucunu doğuruyor. Evet. 2013'e tabii biz girerken de bugün yaşadığımıza benzer önemlice de Türkiye'de doğalgaz maliyetlerinin arttığı, yerel üreticiler açısından da biraz rekabetçilik gücünün riske girdiği bir dönem içerisindeydik. Tabii Düzcam grubunun o dönemde çok önemli diğer bir özelliği de bu bahsedilen 2010'lardan sonra başlayan büyük yatırımların çok önemlice bir kısmının Düzcam tarafında yapılıyor olması. Eş zamanlı olarak 5 tane yeşil saha yatırımının 2 tane de birisi Almanya merkezli bir otojamla ilgili holding şirketi, bir tane de Hindistan'daki bir ortaklık %50 Hindistan'da bir mimari camlar üretim ortaklığının aynı zamanda kurulması. Ki bu dönem esasında benim içerisinde bulunduğum dönem özellikle 2012-2015 arası 3 senede 2,5 milyar dolar gibi Şişecam tarihinin şimdiye kadar yaşanmış yani büyük yatırım döneminde yaşandığı dönem. Bu noktadan sonrasında esasında Şişecam coğrafi olarak biraz önce Ahmet Bey'in de belirttiği gibi 14 ülkeye ulaşan bir üretim coğrafyası, 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapar. Hatta her iş kolunun yaptığı ihracat ülke sayısını üst üste koyduğunuz zaman da toplam 350'den fazla ülkeye ulaşan, yani sadece tek bir iş kolumuzun değil, tüm iş kollarımızın önemli ölçüde uluslararası ticarette yer aldığı bir şirket. Tabii bu büyümeyle birlikte rakamsal olarak da çok kısaca birkaç rakama değinmek gerekirse, biraz önce Ahmet Bey'in dediği 15 senelik gelişmenin özellikle 2014-2020 arasındaki dönemde cironun 6 milyardan 21 milyarın üstüne, yani 3,5 kat gibi bir gelişme kaydetti. Aynı dönemde de FAVÖK'ün esasında 1,2 milyardan 6 milyara, yani ciromuz 3,5 kat artarken FAVÖK'ümüzün 5 kattan daha fazla arttığı bir dönemi. Yani çok yoğun bir yatırım dönemine esasında bu dönemlerde yaşanabilecek yatırım kaynaklı riskler ve operasyonel performans düşüklüğüyle değil, tam tersi operasyonel performansını da arttıracak şekilde devam ettiren bir Şişecam var. Tabii özellikle bu büyük yatırım döneminden sonraki geldiğimiz aşamada çok geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren ve bir sonraki büyüme hamleleri için de temellerini çok daha güçlendirmek isteyen, coğrafi dağılımını da hizmet verdiği alanları da arttırırken bunları kendinden hem yönetsel açıdan hem teknik insan kaynağı altyapıları açısından bunları çok daha gerçek anlamda uluslararası rekabetçi bir şirketin büyük ölçeklere de giderken olması gereken standartlara getirme hedefiydi. Aslında evet, 2016'dan bu yana geçen son 5 seneyi kısaca tüm bu temellerin güçlendirilmesi, çokça alanda yeniden inşa edilmesi ve sonraki büyüme hamleleri için gerekli o altyapıların çok daha büyük ölçeklere getirilebilecek şekilde hazırlanma süreci diyebiliriz ki buna esasında 3 temel bacakta çok kısaca söylemek mümkün.
Birisi sermayenin bir araya getirilmesi ki özellikle geçen sene yapılan birleşme işlemi bunun taçlandırılmasıydı. Bununla birlikte yurt dışı örgütlerimizde de aynı sadeleşmeleri yapmaya çalışıyoruz. Daha dün tamamlanan bir gelişme. Hollanda'da yer alan bizim yurt dışı yatırımlarımızı yaptığımız ana şirketlerin 12 şirket, 4 şirkete konsolide etmesi işlemi tamamlanmış durumda. Bugün itibariyle de bu birleşme başarıyla hayata geçirildi. Hayırlı olsun. Bakarsanız çok teşekkür ediyorum. Teknolojik altyapımızda çok önemli yatırımlar yapıldı. Diğer bir bacak ve bugün itibariyle yine görev değişikliğiyle birlikte esasında da devreye giren faaliyet modelimizdeki değişiklikler. Bunlar da esasında kanımca Şişecam'ın hem performansını arttırırken önümüzdeki dönemde de kendi bilançosunu daha büyük ölçeklere taşıması için gerekli birçok hazırlığı tamamlamış durumda. Evet, teşekkür ediyorum Görkem Bey. Şimdi var hisse sahibi, hisse senedinde yatırım yapmış olanlardan sorular var. Biraz eleştirel ama ben eleştirel kısmını çok yayında bahsetmeyeceğim. Sadece diyorlar ki Ersen Kırmızı hani karın yarısı temettü olarak dağıtılacaktı. Bu fiyatlardan neden hisselerinizi toplamıyorsunuz diye. Şimdi hocam Görkem Bey artık genel müdür, muhatap onu kabul edelim. Görkem Bey'e soralım. Hem de mali işlerden de sorumluluğu vardı. Seni yormayalım istersen. Yok, o da cevap versin ama ben iki cümle söyleyeyim. Yani tabii. Görkem Bey'in söylediklerine ilave, sonra Görkem Bey de tabii devam etsin. Bence de onun açıklama yapması, daha teknik açıklama yapacağı için o daha tatmin edici de olabilir açıkçası. Şimdi burada yürütülmekte olan projeyle ilgili söyleyeceğim. Bizim bu şu anda dünyada izlediğimiz benzer şirketlerde yönetilen ve yapılmaya çalışılan en büyük proje. Bu kadar kapsamlı değişim projesi şu anda bizim bildiğimiz örnek hiçbir yerde yok. Yani dolayısıyla bunun önemini bir başka açıdan daha vurgulamak istedim. Meselesine gelince ona hemen şimdi Görkem Bey'e sözü veriyorum zaten ama yani arkadaşlarımızın yaklaşımlarında bu şirketin hiç kimsenin temettü dağıtmadığı zaman bile temettü dağıttığını, temettü dağıtım politikasını hiçbir şekilde bozmadan kaç senedir devam ettiğini ve hisselerin değerlerini korumak için de gereken adımları, zamanlamaları ve kendi ölçümlerine göre yaptığını hepimiz biliyoruz. Daha dün, şimdi Görkem Bey bahsedecektir. Zaten bu konuda da mesela bir aktivasyon yapıldı. Ben şimdi Görkem Bey'e bırakayım, daha teknik açıklamalarla belki arkadaşlarımızı tatmin etmek mümkün olur. Evet, buyurun Görkem Bey. Teşekkür ediyorum. Tabii dağıtılabilir kar hesaplaması ile ilgili özellikle bu sermayelerin bir araya getirilmesinin de getirdiği ana ortaklık payı konusunda da önümüzdeki dönemlerde bizim Şişecam olarak hissedarlarımızın da faydasına olacak bir olumluluk diyebileceğimiz, orada da ana ortaklık payının yükseliyor olmasının getirdiği önümüzdeki dönem avantajlar olacak. Tabii biz şirket değeri açısından ve hissedarlar açısından değerlemeyi yaparken birden fazla boyuta birlikte bakmaya çalışıyoruz. Sonuçta bizim faaliyet gösterdiğimiz ana alanların tamamı sermaye yoğun sektörler ve bu sektörlerde rekabetçi pozisyonlarınızı koruyabilmeniz ve bizim Şişecam olarak çok uzunca süredir sürdürdüğümüz şekilde rakiplerinizden daha fazla, daha yüksek marjlar üretebilmenizin en önemli ön koşullarından birisi pazar hakimiyetinizi, pazarlardaki sizin fiyatlama içerisinde de söz sahibi olabileceğiniz büyük hacimlerle kendi getirilerinizi makul seviyelere taşıyabileceğiniz büyüme yatırımlarını piyasanın ihtiyacı doğrultusunda yapabilmek. Tabii bunlar da özellikle bizim gibi sermaye yoğun sektörlerde de şirketlerin sürekli bir taraftan soğuk tamirler gibi mevcut operasyonel kapasitelerinizi korumanız, öbür taraftan da yeşil saha yatırımları gibi büyüme ile ilgili yatırımları yapabilir olmanız. Tabii bilanço dengesini gözetirken bunların hepsini birlikte gözetmeye çalışıyoruz. Şu anki bilançomuza baktığımızda da esasında daha bu bilançonun öz kaynak varlığımızın yüksek olması, elimizde de yeterli likitte olması önümüzdeki dönemde bu büyüme hamlelerini gerek organik gerek inorganik olarak yapabilecek durumda olmak açısından bize büyük bir avantaj sağlıyor.
Diğer taraftan tabii bu konuya neden değindim? Şirketin büyüme hamleleri, bununla birlikte de temettü dağıtım politikası ve geri alım planları, bu esasında üçü birlikte yönetilmesi gereken üçlü saç ayağı diyebiliriz. Yani hem şirket değerinin yükseltilmesi, bununla birlikte de elde bulundurabildiğiniz ek hazır değerleri de bir taraftan taahhüt ettiğimiz temettü dağıtımlarında kullanmak, öbür taraftan da hisse geri alımlarında. Hisse geri alım programı ile ilgili biz oldukça önemli bir programı açıkladık. Bununla ilgili de sürekli olarak piyasayı takip ediyoruz. Piyasa gelişmelerini izliyoruz. Tabii burada hisse geri alım programını biz sadece sürekli ve kesintisiz olarak şirketin hisse fiyatını yukarıya götürüp oralarda da elimizdeki hani bu rezervler sona erdiği noktada da serbest salınıma bırakmak gibi bir planımız ve politikamız yok. Tabii ki piyasa gelişmeleriyle ve Şişecam hisse senedinin de özellikle içinde bulunduğu İMKB 30'la bütün İMKB'nin performansıyla ve sektörlerde yaşanan, coğrafyalarda yaşanan gelişmelerle uyumlu, ama bizim inandığımız ki programı açıklarken değindiğimiz önemli konulardan birisi hisse değerimizin bizce de hak ettiğimiz noktada olmaması ve şirket olarak bu konuda bizim de sorumluluk üstlenmemiz. Biz piyasayı yakından takip etmeye ve ihtiyaç olduğunu ya doğru zaman olduğunu hissettiğimizde de belli bir plan ve politika çerçevesinde geri alımları yapmaya da önümüzdeki dönem devam ediyor olacağız. Evet. Şimdi yayın öncesi bahsettim. Afyonkarahisar'da bir büromuz açıldı. Temsilciliğimiz daha doğrusu. Kütahya ve Bilecik de oraya bağlı. O açılış sonrasında Ticaret ve Sanayi Odası'nda yönetim kuruluyla sohbet toplantısı düzenledik. Oradan yayın öncesinde bağlanmadan önce konuşurken size de söyledim. Özellikle düz camda, pencere camında hala bir sıkıntı var demişlerdi. Onu aktarmıştım size. Şimdi Akif İşbir de öyle bir soru atmış. Onun için ikisini bağlayarak sormak istiyorum. Bir cam tedariği sıkıntısı olduğu söyleniyor. Bunun için birkaç cümle açıklama bekliyoruz diyor kendisi. Hocam siz bu sorulara cevap verirsiniz, yoksa Görkem Bey'e devam edelim mi? Galiba şöyle Vahap'cığım, sıkıntı bugün başlamış. Bugün başlamışsa Görkem Bey'in cevap vermesi lazım. Dolayısıyla benim söyleyeceklerimi o da söyleyebilir. O söylesin. Ben tamam, katkıda bulunmak gerekiyorsa katkıda bulunacağım. Hayır. Evet Görkem Bey buyurun. Tabii. Bu pandemi kaynaklı krizde yaşanan çok ciddi bir talep daralmasının sonrasında aslen özellikle tedarik zincirlerinde de yaşanan başka coğrafyalardan çevre coğrafyalara gelen cam miktarındaki azalmalar, bir taraftan da Türkiye'de sadece ikincil işlemlerle cam ihracatı yapan değil, müteahhitlerin de yurt dışında daha fazla kazandıkları projelerde alıştıkları Türk camını kullanmayı tercih etmesinden dolayı, açık konuşmak gerekirse daha önceki taleplerle çok uyumlu olmayan çok ciddi bir talep artışını görüyoruz. Şimdi biz önceki dönemlere göre esasında şu anda pandemi öncesindeki kapasitelerimizin aynı kapasitesine sahibiz diyebiliriz. Çünkü soğuk tamirlerde olan fırınlarımızdan bir tanesi haricinde diğerlerinin hepsi devreye girdi ki onun da yıl sonundan önce devreye sokulması hedefiyle şu anda tamirini sürdürüyoruz. O sırada da esasında daha önce hiç var olmayan 8. fırınımızı da devreye aldık. Bununla birlikte piyasaya bu yeni kapasiteleri de sokmak ve ihtiyaç olan konularda yurt dışındaki tesislerimizden de, hatta zaman zaman karlılık konusunda da piyasa ihtiyaçları açısından bir miktar feragat etmeyi göze alacak şekilde piyasada var olan talebi karşılamak için tüm girişimler yapılıyor. Tabii önümüzdeki döneme yönelik olarak da Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız zaten daha önceki açıklamalarında da yer vermişti ona. Önümüzdeki dönemde de 2 tane daha flot hattının devreye alınması ile ilgili çok yoğun çalışmaları şu anda sürdürüyoruz. Ancak bu talebin bir miktarının açıkçası dönemsel ve geçici olma
riskinin de yüksek olduğunu biliyoruz. Bu gerçeklerle uyumlu olacak şekilde yatırım planımızı oluşturuyoruz ama şu anda gerçekten çok yüksek bir talep var ve düz cam konusunda da açık konuşmak gerekirse bugün karar verdiğiniz bir yatırımdan satılabilir cam üretebiliyor olmanız yaklaşık 2,5 sene en iyi dünya örneklerinde, ki biz bunu daha aşağıya çekmek için ciddi mücadele veriyoruz şu anda. Bunun için hani bu talepler 3 ay önce oluşmuşken hemen arkasında yeni kapasiteleri, dediğim gibi yurt dışındaki kendi tesislerimizden getirdiğimiz ya da ticari ürün olarak diğer rakiplerimizden alıp piyasaya sunduğumuz, ki bunların hepsini yoğun bir şekilde yapıyoruz. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu talep artışı sadece Türkiye'de geçerli değil. Cam bulabileceğimiz, temin edeceğimiz coğrafyaların birçoğunda, Avrupa coğrafyası başta olmak üzere, çok yoğun talep var. Ve fiyatlamaların da oldukça yüksek olduğu bir noktaya geldik. Bir de burada Türkiye'de devalüasyonun, TL'nin değer kaybının etkisiyle de düşündüğünüz zaman açıkçası bulunabilir olan camların da hem bulunabilirlik sıkıntısı hem de maliyetinde üreticiler açısından, biz kendimizi hariç tutarak söylüyoruz ama bu işleri yapmak isteyen ve camı almak isteyen taraflar açısından da zaman zaman katlanılamayacak yüksek maliyetlerde de gerçekleşmeler oluyor. Şöyle bir şey yok değil mi? Şimdi mesela MDF konusunda da öyle tartışmalar çıktı. Ya içeri vereceklerine ihracat yapıyorlar. İçeriye mal yeteri kadar verilmiyor gibi bir şey yok. Yani talep neyse ona göre bakılıyor. Yani bir özel olarak bir kısıtlama yok. İhracat konusu bizim risk yönetimindeki çok önemli araçlarımızdan birisi ve kalıcı olarak da ihracat varlığımızı devam ettirme konusunda Ahmet Bey'in de hep görev süresince de bizlere zaten çizdiği yön doğrultusunda kararlılıklarımız var. Ancak özellikle 2020'nin ortasından bu yana biz bu konudaki bütün kendi yönetsel koymuş olduğumuz hedeflerden de geri atmayı göze alacak şekilde ihracata verebileceğimiz camları iç piyasaya verdiğimiz gibi, biraz önce değindiğim gibi, bırakın ihracata yönelik camı iç piyasaya vermeyi, Bulgaristan'da, İtalya'da ürettiğimiz camlardan dahi iç piyasayı desteklemek için Türkiye'ye şu anda kapasite aktarır durumdayız. Evet. Teşekkür ederim. Hocam şimdi bir ekleme yapayım. Şimdi Görkem Bey gerçekten alt detayları da verdi. Şimdi burada tabii ihtiyacın nerelerde oluştuğu gibi alt başlıklara da bakmak lazım. Yani bazı ihtiyaç sahibi arkadaşlarımızın o dönemde bulamadığı, mesela 4 milimetre, 10 milimetre neyse ya da renkli cam uygulamalarında üretim safhasında bir takım değişimler oluyor. Yani burada cam bulunmuyor deyince cam bulunmuyor, hiçbir cam yok gibi de algılamak doğru bir şey. Doğru. O ihtiyaç sahibinin o anki, mesela 4 milimetre o cam arıyor da bulamıyorsa ona göre cam yok oluyor bu sefer. Ama piyasada bütün alternatifler var. Onda bir sıkışma olabilir. Ama bu hızlı bir şekilde bence giderilecek ve net olarak söyledi Görkem Bey. Aslında temel stratejimizden Türkiye pazarının ve özellikle de Türkiye ekonomisinin bu dönemde bu tür nedenlerle geride kalmasını engellememek adına biz yurt dışındaki üretimlerimizi buraya getirdik. Buradan yapacağımız ihracatları yurt içinde bıraktık. Yani bunun parasal fedakarlığı ile bizim şu tutmakta olduğumuz fiyat seviyesi de dikkate alınırsa tüketicilerimizin biraz da bu bütünsellikte konuya bakıp farklı yaklaşmaları gerektiğini, bir empati yapmalarında yarar olduğunu da söylemek isterim açıkçası burada. Ama herkes, hocam şöyle bakmak lazım. Görkem Bey'le de aynı şeyi söylüyorum. Herkes sıkıştığı noktadan bakıyor hayata. Öyle oluyor. Yani diyorsun ya 4 milimetre cam yok ama bütün camlar yokmuş gibi konuşuyor. Genelde herkes canının yandığı noktadan bakıyor hayata. Ona yok. Ama işte empati, herkes de empati yapma yeteneğinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Empati dediğimiz şey bu. Gerçekten öyle. Evet. Şimdi Cem İskender soruyor. Diyor ki geçen 10 yıl Türkiye'de düz cam ve cam ambalaj konusunda başka yatırımlar da oldu. Yoğun bir rekabetle karşılaştınız. Rekabete çevik bir dönüşüm ile cevap verebildiğinizi düşünüyor musunuz diyor.
Hocam sana sorayım çünkü geçen 10 yılı soruyor. Şimdi şöyle, bence güzel bir soru. Zaten Şişecam'ın bu gelişimindeki en önemli kritik noktalardan birisi tekelci bir yaklaşımla yürütmekte olduğu Türk piyasasındaki satışlarını ya da üretimini artık rekabetçi yapıya uydurmasından kaynaklanıyor. Yani bu rakamlar gelişirken ortamın aynı kaldığı, istediğine cam sattığı, istediği fiyatı uyguladığı bir dönemin olmadığı gerçeğini bütün izleyicilerimizin fark ettiğini biliyorum. Dolayısıyla Şişecam'ın değişiminin temelinde rekabetçi yapı ve bu konuda diğer rakiplerle hangisi olursa olsun bunun biz kapasitesini, büyüklüğünü önemsemiyoruz. İyi hizmet vermek ve fiyatlandırma açısından da onlarla rekabet edebilecek durumda olma konseptiyle biz kendimizi geliştirdik. Dolayısıyla bugün Şişecam dünyanın dört bir yerine her türlü ürününü satabiliyor ise Türkiye'deki diğer üreticilerle de rekabet ederken bu dengeleri muhafaza edebilecek ve hizmet seviyesinde bunlarla birlikte karşılaştırılabilecek şekilde devam ettiriyor. Yoksa bugün artık müşterilerimizin hepsi ya da cam talebinin tamamı her zaman oynamaya müsait. Yani daha iyi hizmet veren, daha iyi fiyat verene gidebilecek durumda. Bu tek mesele ihtiyacının yükselmesiyle ilgili de olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla buna çok iyi ayak uydurduğumuzu ve bugünkü şartlarda yaptığımız her alanda özellikle de dünya üreticileriyle başa baş rekabet yeteneğimizin olduğunu söylüyorum. Yani EBITDA ya da cam sektöründeki bu tür kalemleri dikkate alarak göstergeleri bakarsanız en verimli çalışan cam şirketi olduğumuzu görebilirsiniz. Bunun da rekabet bağlantılı olmadığını söylemek mümkün değil tabii. Dolayısıyla yani bunun cevabı kesinlikle bu rekabete uygun, ayak uyduran ve esneklikleri kazanmış bir Şişecam var. Görkem biraz önce söylediği fonksiyonel yapılanmanın ki 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe koyduk. Buna çok daha hızlı cevap vermeye ve esneklikleri arttırmaya katkıda bulunacağını net olarak söylemek isterim. Dolayısıyla daha esnek, çok daha rekabetçi, akılcı fiyat politikaları uygulayan, müşteriye hızla giden, kalitesi daha yükselmiş, çözümleri olan bir Şişecam'ın eşiğindeyiz. Yani bunlarda yapabildiklerimiz vardı. Her şeyin mükemmel olduğunu söylemek akıllı değil zaten. Bunları çok kısa sürede bu değişim prosesi içerisinde de hayata geçireceğiz. O zaman çok daha rekabetçi bir Şişecam'la piyasa karşı karşıya kalacak. Net olarak söylüyorum. Teşekkürler hocam. Görkem Bey, Ferruh Tığlı Bey'in soruları var. Aslında kısmen konuşmalarınızın içinde geçti ama yine de söyleyeyim. Bir de Yaşar Kalyoncuoğlu aynı şekilde soruyor. Önce Yaşar Kalyoncuoğlu'nun sorusunu okuyayım. Hindistan ve Mısır'daki yatırımlar ne durumda? Bu ülkelerde yatırımlara devam edilecek mi diyor. Ferruh Tığlı da Şişecam yönetimi orta ve uzun vadede Batı Avrupa ve Amerika'da özellikle cam ambalaj konusunda yatırım planlıyor mu diyor. Buyurun Görkem Bey. Tabii. Şimdi Hindistan bizim özellikle mimari camlar tarafından başlayıp çok önemsediğimiz piyasalardan birisi ve gelecek dönemde de önemli gelişmelerin kaydedileceğini düşündüğümüz piyasalardan bir tanesi. Şişecam olarak biz ilk 2014 yılındaki yaptığımız yatırımda da sonrasında zaten büyüme yatırımlarıyla devam etme niyetimiz ve kararlılığımız olduğunu söylemiştik. Bunu hem organik hem inorganik imkanları göz önünde bulunduracak şekilde şu anda değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de çok uzak olmayan bir vadede de orada çeşitli hamlelerimiz olduğunu kuvvetle muhtemel açıklayacağımızı düşünüyorum. Mısır tarafı ise Mısır bizim için bizim geçmişten beri esasında madencilik tarafında var olduğumuz bir yer. Evet. Bir taraftan da esasında 2011 yılı yanlış hatırlamıyorsam Saint-Gobain'le kurulan bir ortaklıkla esasında orada mimari camlarda da bir ortaklığımız var. Yani Saint-Gobain'le hem Rusya hem Mısır'da eş zamanlı yaptığımız bir ortaklığımız var. Rusya'da biz %70 ile büyük ortak durumundayız. Yönetimi bizde. Mısır'da da biz %30 ile küçük ortak durumundayız. En sonda orada cam ev eşyası alanında yer alan, faaliyet gösteren bir fabrikanın satın alımını gerçekleştirdik ve
onu şişe cam standartlarına uyumlu olacak şekilde bütün fırın dahil olmak üzere revizyonlarını yaparak kendi kalitemizde, kendi standartlarımızda üretim yapar hale getirdik. Mısır coğrafyası özellikle bizim esasında sorduğunuz soruları birbirine de bağlamak istiyorum burada. Amerika'ya giriş açısından çok önemsediğimiz bir coğrafya cam ev eşyasında. Çünkü Mısır'la Amerika arasında var olan QIZ isimli bir anlaşma sayesinde esasında biz oradaki ithalat vergilerinden imtina edebilecek, o vergilerden değil mi? Amerika ihracatta özellikle. Amerika'ya satabiliyoruz. Tabii. Mısır yatırımımızın zaten ana yatırım gerekçesinde bu çok önemli bir yer tutuyor. Şimdi Amerika'da zaten biliyorsunuz şu anda halihazırda doğal soda ile ilgili çok önemli bir yatırımla ilgili zaten sürecimiz devam ediyor. Tabii Amerika bizim diğer iş alanlarımızda da gittikçe artan hacimde önem arz eden bir coğrafya. Bugün sadece soda ile ilgili yatırımımız değil, halihazırda zaten mimari camların ki normalde bu kadar uzak mesafeler bu işin doğasında çok alışıldık olan bir şey değil. Genelde çok daha yakın coğrafyalara satılır ama sadece yüksek katma değerli ürünlerde değil, nispeten daha standart ürünlerde bile önemli ölçüde Amerika'ya satış yapıyoruz son dönemlerde. Son dönem derken son 3-4 yıl bütün söyleyeceklerim için lütfen değerlendirin. Keza cam ambalajda Amerika coğrafyasında önemli bir arz eksikliği olduğunu biliyoruz. Bunu da bizim de yeterli kapasite oluşturabildiğimiz ölçüde o coğrafyaya veriyoruz. Son dönemde Otocam'ın özellikle OYC pazarı dediğimiz ikincil pazar yani yenileme camları alanında önemli gelişmeler var. Özellikle bu otomotiv camlarında son dönemde çip krizinden dolayı sıfır araç üretiminde yaşanan yavaşlamalar, belli fabrikalarda da durmalardan ortaya çıkan kapasite imkanlarımızı biz doğrudan oraya doğru yönlendirdik. Şu anda gittikçe artan ölçekte çok ciddi bir şekilde pazar penetrasyonumuzu arttırıyoruz. Önümüzdeki dönemde kuvvetle muhtemel 2020'li yıllar Amerika coğrafyasında şişe camın varlığını çok daha güçlendirdiği birçok iş alanında dönem olacak olarak gözüküyor. Tabii bunların bir kısmını dışarıdan hizmet modeliyle yapabileceğimiz gibi pazar penetrasyonumuzu yeterince arttı ve üretici olmanın da toplam modelde karlılık açısından da avantaj yarattığını hissettiğimiz anda da gerekli yatırımları mutlaka yapıyor olacağız. Cam ambalaj sorusunu da hem Batı Avrupa açısından hem Amerika açısından böyle yorumlayabiliriz. Batı Avrupa'ya zaten biz Macaristan yatırımımızla çok rahat ürünlerimizi verebilir durumda olacağız ki başlayan yatırımla zaten 2023 yılında ilk fırının 2024 yılı içerisinde 2025'ten itibaren tam kapasiteye girecek şekilde de diğer fırınların devreye gireceği bir süreç içerisindeyiz. Keza bugün bile Türkiye'deki yatırımlarımızdan ihracatla biz Batı Avrupa'ya da Amerika'ya da önemli ölçüde zaten mal veriyor durumdayız. Daha yakın coğrafyalardan karlılığı da bizim için kalıcı olarak daha anlamlı olacak şekilde de bu piyasaları besleyeceğiz. Nihai olarak oralarda üretici olur muyuz? Fabrika yapar mıyız? Onu lojistik imkanlar, maliyetler, üretim maliyetleri gibi çoklu parametrelerle sürekli olarak biz değerlendiriyoruz. Bugün nerelerde üreticiyiz, büyüme alanları nerelerde olsak daha doğru olur diye. Bu açıkçası bizim her sene yaptığımız 5 yıllık stratejik plan revizyonlarımızda hiç vazgeçmeden sürekli yaptığımız bir egzersiz. Onun için bugün de yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de yapmaya devam edeceğiz. Amerika fiyat kurtarıyor mu? Orada nedir? Mesela çimento bildiğim kadarıyla zordu. Aslında çok da kurtaran bir fiyat değildi ama en azından ihracat olsun ve bu dönemde çarklar dönsün diye başlamışlardı. Bazıları işte 30 dolar sente gönderirken çimentoyu, bazıları 40'a, ama o da bile Amerika şartlarında ucuz çünkü 1 doların üzerinde olan bir fiyattan bahsediyoruz. Sizin fiyat ne durumda? O kurtarıyor mu? Şöyle söyleyeyim, bunlar çeşitli dönemlerde farklılık gösteriyor açık konuşmak gerekirse. Şimdi cam ev eşyasında bahsettiğim gibi yaklaşık %20 ila 24 arasında, genelde de 22'ler civarında olan ithalat vergisini ödememek çok ciddi kalıcı bir avantaj.
Ki cam ev eşyası bizim birim fiyatı en yüksek ürünümüz olduğu için navlunun etkisi de biraz daha az olduğundan onda kalıcı bir model olarak, yani cam ev eşyası biraz daha dünyanın bir yerinde üretip diğer coğrafyalara da kolay hizmet verecek bir model. Şimdi diğer sorunuz özellikle cam ambalaj ve tarafına geldiği zaman mimari camlar tarafına, oralarda genelde bu işler çevre coğrafyalara hizmet verilmek için yapılan işler. Ama piyasada arzla ilgili sıkıntılar olduğunda da oranın geldiği fiyat seviyeleri navludu kurtarabilir hale geliyor. Son 4-5 senede de bunu yaşadık. Sadece şu son aylarda yaşadığımız gerçeği de göz önünde bulundurmamız lazım. Navlun fiyatlarındaki inanılmaz yükselmeyle esasında hiçbir iş kendini kurtarır halde değil, ama karşı tarafta da çok yoğun bir talep olduğu için olay yavaş yavaş hani yolla da hangi maliyeti olursa olsun yolla noktasına gelmiş durumda. Kalıcı olacağını bizler de düşünmüyoruz ve ümit etmiyoruz açıkçası. Çünkü uzunca süre taşınabilir kolay bir model değil bu. Ama otocam da dahil olmak üzere farklı ürün gruplarında farklı zamanlarda arz talepteki duruma göre de muhakkak imkanlar oluşuyor. Çok teşekkür ederim. Hocam seni beklettik ama bu organizasyonla ilgili işte bugün devreye girdi dedin. Bir organizasyon Şişecam için ne anlama geliyor yeni organizasyonu? Onu biraz anlatabilirsen. Bir de şimdi Abdurrahman Murat hem bir tebrik hem de beklentisini dile getiriyor. Cam ve soda yatırımlarında Avrupa ve dünya çapında bir şirket konumuna geldiniz diyor. Başta Ahmet Bey olmak üzere emeği geçenler teşekkür ediyoruz. Türkiye'de madencilik ve tarım sektörünün birlikte olduğu potasyum sülfat madeni, polihalit üretimi ve doğal endüstriyel gübre olarak kullanım imkanlarının araştırılması ve bu sektörde faaliyet alanlarını geliştirmesini de sizden bekliyoruz diyor. Böyle bir dilek. Güzel bir dilek. Şimdi isterseniz buradan başlayayım kısaca. Evet. Bizim değişik iş alanları arayışımız içerisinde tarım ve bağlantılı konuların olduğunu bir önceki sohbetimizde de söylemiştim. Evet. Bu arada belki gübre deyince aklıma şu geldi. Bizim şu anda deneme alanında olan büyük gübre üreticileriyle yapmakta olduğumuz cam katkısıyla gübrenin daha akılcı kullanımı yönteminin çalışmaları da yapılıyor. Yani gübreye cam koyuyorsunuz. O gübrenin toprağa karışma akışkanlıklarını farklılaştırıyor. Camla beraber daha farklı bir üretim imkanı yaratabiliyor. Buralarda ilk defa duyuyorum. Enteresan. Evet, içine çok ufak özel harmanı değiştirilmiş cam kürecikler konuluyor ve karıştırılıyor. Yani gübreyle beraber yapılıyor bu. Daha sonra toprağa attığınız zaman bunun erime süreci diğer gübrelere göre daha farklılaşıyor. Şu anda tabii maliyetler açısından daha farklı bir noktada ama ciddi olarak ülkemizin büyük gübre üreticileriyle bu konuda denemeler yapmaya başladık açıkçası. Bir Ar-Ge projesi olarak da ilerliyoruz. Diğer alanlara bakma konusunda da bir değerlendirme yapılabilir tabii hiç şüphesiz. Şimdi Şişecam'ın yapılanması konusundaki konulara geldiğimiz zaman biraz önce uzun hikayemizi zaten söyledik ama burada bizim yapmayı amaçladığımız ve hızla mesafe kat etmeyi düşündüğümüz konu tabii ki uluslararası anlamda rekabetçi bir yapıya kavuşabilmek ve hukuki altyapının yönetsel yapıyla uyuşumunu sağlamak ve tüm faaliyetlerimizde merkezileşme yoluyla sinerjilerin arttırılmasıydı. Biz değişik faaliyet alanlarını birbirinden bağımsız, her konuda bağımsız kılmıştık. Yani lojistik düz camda da vardı, ambalajda da vardı. Şimdi ise bu faaliyetlerimizi daha farklı boyuta taşımak için biraz önce Görkem Bey'in söylediği, benim de vurguladığım gibi fonksiyonel hal, yani fonksiyon bazında yapılanmaya gitti. Bu bizim açımızdan bir süredir kısmi olarak yapılmakta olan, işte İK'yı yapmıştık, mali işleri yapmıştık, Görkem Bey'in başında olduğu yerde ve dolayısıyla işin zaten ana parçalarından bir tanesiydi. Efendim tedarik zincirini yaptık. Şimdi satış ve onun yanı sıra üretimi tek çizgi haline getiriyoruz. Yani o fonksiyonla
yönetmeye çalışacağız. Niye bunu yapıyoruz? Biraz önce söylediklerimi tekrar özetlemek gerekirse, bir kere yönetişim kabiliyetimizi arttırmak istiyoruz. Hızlı, kaliteli ve fleksibilitesi yüksek bir yönetim istiyoruz. Dolayısıyla fonksiyonel yapılanmanın bu konuda bize ciddi mesafe aldıracağı inanacağız. Bunun örneklemelerini daha önce yaptığımız birleşmelerde, yani düzenlemelerde gördük. Ve şimdi satış ve üretimi de buraya eklemek suretiyle bu bütünselliği sağladığımızda çok daha hızlı hareket edebilen, hızlı karar verebilen, fleksibilitesi yüksek bir şişecam ve dolayısıyla rekabet gücü, hizmeti, fiyatlaması ve benzeri bütün işlerini daha farklı boyutta yapan bir şişecam olacak. Burada tabii hiç şüphesiz ki daha önceki sohbetlerimizde de ifade ettim. Dünyanın şu anda SAP bağlantılı en büyük 3 projesinden birisiyle alt dijitalleşme şeyini sürdürüyoruz biz. 14 ülkedeki 43 tesis, satış sistemlerimiz ve hepsinin dijital altyapıya bağlanıp biraz önce söylediğimiz fonksiyonel yapıyla bağdaştırılması halinde şişecamın yani bana göre tutulması söz konusu olmaz. Önünde kimse duramaz. Uçacak yani. Valla uçacak. Zaten her şey uçmaya başladı. Şişecamın yerde durmasını gerektiren bir şey yok bana soruyorsanız. Tabii bu arada biz daha önceye bakarsak biz 60-70 şirkete dayanan çok böyle dağınık biçimdeydi. Şimdi biraz önce gene Görkem Bey söyledi. Yurt dışı sadeleşmemizi de tamamladık. Yani bu sadeleşmelerin hepsi bize yönetsel açıdan ve bu fonksiyonlar arasındaki sinerji bakımından çok ciddi avantajlar sağlıyor. Bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Özellikle tedarik zincirimizde aldığımız satın alma bağlantılı mesafe kostlarımızda çok büyük etki yarattı. Bu gelecekte de bu birleşmenin biz bu alanlarda kesinlikle büyük katkısının olacağını düşünüyoruz. Bu da doğrudan doğruya karlılığı, doğrudan doğruya değeri, doğrudan doğruya tedarikçileri, hissedarları ve diğer paydaşları etkileyecek bir gelişme olarak algılıyoruz. Tabii burada şimdi hissedarlarımız açısından bir bağlantıda şunu söylemek isterim ki böyle bir EBITDA seviyesine sahip bir şirketin yurt dışı çarpanını dolar bazında çarptığınız zaman buradaki değerinin minimum 3-4 katı değer var ortada. Ama bunu şartlar nedeniyle, içinde bulunan piyasa nedeniyle, ekonomi bağlantılı gibi bir sürü anlatılabilecek gerekçeyle yeteri kadar bizim borsamızda reflekte ettiremediğimizi bizim dışımızdaki nedenlerle not etmek lazım. Yani bu şirket aslına bakarsanız bugün piyasadaki değerinin 4 katı. Evet. Bu bizim benzerlerimizden daha başarısız, daha düşük kar marjıyla çalışan birçok şirket bizden daha değerli durumda. Şimdi bunun yani mantık silsilesinde birbiriyle fit etmediğini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla bizim piyasadaki bazı oyuncular tabii spekülatif kağıtları daha çok seviyorlar. Ondan kaynaklanıyor büyük ihtimalle hocam. Bilmiyorum. Yani bunun da ama bunun da bir etkisi olabilir. Bu tür yorumları hiçbir zaman yapmadığımı ve şiddetle de kaçındığımı bilirsin sen. Ama şunu görmek lazım. Bugün Türkiye'nin stabilitesi yüksek bir hisse senedi yaratan bir şirketiyiz. Yani %49'u halka açık ve derinliği olan bir şey. Bu durumda yatırımcılar açısından da anlamlı bir kağıt. Bu kağıdın değerinin yükselme potansiyelinin olduğunu herkes görüyor zaten. Ama bunun başka etkenlerle de ele alınması gerektiğini düşünmek lazım. Şimdi bizim yaptıklarımızın hepsi doğrudan doğruya performansa yansıyacak değişimler. Burada ben çok uzatmayayım ama Görkem Bey buraya bir iki ekleme yapmasını istiyorum. Çünkü doğrudan doğruya onu sorumlu yaptık. Bu özellikle fonksiyonel yapılanmanın hem satış hem üretim ayağını yapılandırma konusunda çok birlikte çalıştık ama içinde olduğu için onun beklentisini duymak galiba bizim izleyenlerimiz açısından daha iyi olacak inancındayım. Tabii bunun beklentisi benim beklentimi de ifade edecektir en azından yani. Benim beklentimin tabanını demek istiyorum. Evet. Anladım. Evet Gökhan Bey, şimdi hem de bir soru ekleyerek sözü size vereyim. Selim Bey izleyicilerimizden tabii çok ütopik bir şey söylemiş ama yine de aktarmakta yarar var. Yaklaşık 2,5 milyon yatırımcı var borsada diyor.
sektör çalışan olarak Şişecam gibi değerli ve yeni değerlenme yolculuğuna çıkan bir şirketin tüm yatırımcılarımız olmasını hayal ediyor musunuz diyor. Bu arada da onu da cevaplarsınız. Buyurun. Tabii paylaşayım. İstiyorsanız ilk önce o kısımdan başlayayım. Tabii. Şimdi biz açıkçası geçen sene gerçekleşen sermayenin birleşmesindeki en önemli unsurlardan birisi şuydu. Bizim geçmişte 3 ayrı kademede toplam 5 şirketten oluşan bir halka açıklık modeli vardı. Hatta ana sermayedar konumundaki İş Bankası'nı da düşünürseniz İş Bankası altında Şişecam, onun altında 3 adet Anadolu, Trakya Camlar ve Soda Sanayi. Onun bir altında da halka kapalı diğer büyük grubumuz Paşabahçe'nin altında Denizli Cam. Şimdi bu hem yönetilmesi açısından kolay bir model olmadığı gibi bu modeldeki fiyatlamalar açısından şirketlerin hedefi olması gereken yerlere gitmesinin önündeki en önemli engellerden birisi açıkçası likiditesi ve özellikle yabancı yatırımcılar, büyük yabancı yatırımcıların girmesine imkan sağlayacak o derinliğin yaratılmasıydı. Şimdi bugün itibariyle Şişecam nereye geldi dediğiniz zaman biraz önce Ahmet Bey'in de aktardığı üzere %49 halka açıklığı olan ve özellikle geçen sene Ekim ayında borsada tek Şişecam olarak işlem görmeye başladığından bu yana kalıcı olarak sürekli işlem hacminde ilk 3'te yer alan bir kağıt. Ancak bu dönemdeki dezavantajlardan birisi şu, ne yazık ki hem pandemi koşulları hem de ülke borsası ile ilgili kendilerince doğru olduğunu düşündükleri değerlendirmelerden dolayı yabancı payının Borsa İstanbul'da önemli ölçüde azalması. Tabii bunun bir kısmı yerli yatırımcılar tarafından telafi edildi ancak yerli yatırımcıların bir kısmı da burada sizin dediğiniz gibi özellikle bu borsada pandeminin etkilerinin kısmen azalması sonrası yaşanan ralliden pay almak için gelmiş kısa vade bakışlı yatırımcı. Şimdi şunu açıkça söylemek lazım. Şirketlerin hisselerinin istenen yerlere getirilmesi için her türlü yatırımcının varlığına ihtiyaç var. Bunun için sadece şunlar olsun bunlar olmasın demenin bir şirket açısından doğru olduğunu düşünmediğim gibi sağlıklı bir portföy açısından da değil ki hani herkes uzun vadeli yatırımcı olduğunda da bu sefer de sizin kağıdınızla ilgili yeterince işlem hacminin oluşmaması gerçeği var. Mutlaka farklı pozisyon ve beklentiler olacak. Ancak şirketlerin özellikle bu dönemlerde kalıcı istikrarı ve sonrasındaki yükseliş dönemlerinde hızlı şekilde hak ettikleri değerlere gidebilmesi için de anchor investor denen birkaç tane en az büyük yabancı yatırımcının bu kağıtların içerisinde kalıcı olarak bulunması lazım. Şimdi biz tam o ortamı hazırlamış durumdayken ne yazık ki konjonktür açısından çok dezavantajlı bir dönem yaşandı. Ancak biz bunlardan asla geri adım atmıyoruz. Hatta şu anda da çok değerli danışmanlarımızla önümüzdeki dönem bu yatırımcıların varlığını ve kalıcılığını arttırmak için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili de hazırlık çalışmalarımızı yapıyoruz ki piyasalar biraz daha pozitif noktaya geldiği zaman da çok daha farklı profilleri, uzun vadeli, büyük ölçekli yatırımcıları bu kağıtlarda görmek. Şimdi son olarak da deminki soruda faaliyet modeliyle ilgili kısaca belirtmek gerekirse Ahmet Bey'in dediği gibi fonksiyonel modelden esasında temel beklenti önümüzdeki dönemde bu bahsettiğim Şişecam'ın daha çoklu coğrafyalarda daha büyük hacimlerde faaliyet gösterirken daha küçük ölçekte faaliyet gösterdiği zamanki esnekliği, çevikliği, girişimciliğini, karar alma hızlarını en az o seviyede hatta mümkünse çok daha öte seviyede yapabilir. Böylece de faaliyet etkinliğini, performansını düşürmeden devam ettirebilir hale gelmek. Burada özellikle operasyonel ve manuel yapılan işleri mümkün mertebe teknolojilere devrederek ki bunların en gelişmişi o gün neyse o. Bugün işte RPA'ler var hayatımızda, ortak hizmet merkezleri var. Bunların hepsi bizim tarafımızdan yerine getiriliyor. Bütün analitik sistemler ve onların üzerinde çalışacağı yapılar, bütün sistemlerimiz bulut ortamlarına taşındı. Çok daha güvenli, çok daha hızlı veri iletişimi yapabilir, büyük veriyi çok daha işleyebilir durumdayız. Şimdi bunları çok daha etkin yönetme kısmı tabii ki nihayetinde en önemli kısım. Bunun için de esasında çok daha müşteri odaklı, satış pazarlama varlığımızı bütün modelin
ana unsuru olarak teşkil eden, önümüzdeki dönem büyümeleri için de itici güç olarak bu konudaki gelişmelerimizi baz aldığımız ama bunları doğru şekilde desteklemek için de tüm operasyonlarımızın doğru şekilde hizalandığı ve mükemmel işleyen operasyonlar olması için bu fonksiyonel yapılanmaya geçtik. Model tabii bizim açımızdan çok önemli değişiklikler içeriyor ama bence en önemlisi karar alma hızını bizim piyasada rekabetçi gücümüzü arttıracak neye ihtiyacımız varsa ki biz bunların neler olduğunu biliyoruz. Şu anda sizlerin ve izleyicilerimizin çok vaktini almamak için girmek istemiyorum ama bunların hepsinin bütün planları oluşturulmuş durumda. Bugünden başlayarak önümüzdeki dönemde aşama aşama bunları hayata geçirerek biraz önce de bahsettiğimiz çok daha büyük, global ölçekte etkinliği yüksek ama iş yapma açısından da tek bir lokasyondaki işini ne kadar hakim yapıyorsa bu geniş coğrafyada öyle hakim iş yapan bir şişecamı yaratıyor olacağız. Teşekkür ederim. Hocam bir rumuzlu isim var. Nikatör rumuzuyla mesaj atan bir arkadaş var. Espri için okuyacağım. Diyor ki Mersin'in Silifke ilçesine yolunuz düşerse burada sizi yengeç yemeye götürebilirim. Fakat borsada yüzümüzü güldürmeniz şartıyla. Eğer yüzümüzü güldüremezseniz o zaman yengeçleri siz ısmarlarsınız diyor. Haberiniz olsun. Böyle bir davet var. Hocam şimdi ona hiç şüphesiz yengeçleri yemek için elimizden gelen gayreti sarf ederiz. Yemezsek şansımıza ama eninde sonunda o yatırımcımızın yengeçlerini yeriz yani. Buna hiç şüphesiz olmaz. Burada çok kısa bir şey ekleyeyim. Vaktimizin azaldığına farkındayım. Şimdi Görkem Bey'in söylediğine çok etkin bir yönetişimin kapsamında yönetim kurulumuzun da olduğunu ifade etmek isterim. Yani bu kurumsal yapımızın bütünselliğini düzenlerken yönetim kurulunun bütün kurumsallıklara uyarak daha aktif, daha yol gösterici, stratejileri daha farklı belirlemek konusunda özellikle icraya yardım edici bir tarza doğru yöneleceğini de burada belirtelim. Yani bütünsel bir değişimin burada sağlanmakta olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Bunun önemi de şu. Bu şirket 86. yılında Atatürk'ün Türkiye'de kurduğu kalan 3 şirketten bir tanesi. Ve dolayısıyla bizim yüklendiğimiz miras Cumhuriyet mirası. Ve biz bunu başka nerelere ve dünyanın en etkin bir şekilde kullanılan bir aracı haline, şirketi haline nasıl getiririz çabasındayız. Buna hissedarlarımızın da destek vereceğini, paydaşlarımızın da destek vereceğini inanıyoruz. Bu yapının da bu anlamda bize katkıda bulunacağına hiç şüphemiz yok açıkçası. Bu bir inanç bu bizde. Onu açık yürekle söyleyeyim. Evet hocam, söz size gelmişken işte genel müdürlükte geçen görev sürenize baktığında ya şunları da yapmamız lazımdı, yapamadık, yetiştiremedik falan dediğim bir şeyler var mı, neler var geriye dönüp bakınca, yoksa her şeyi yapabildiğimiz şimdi şöyle, günün değişen şartlarında Şişecam'ın şu anda Şahap Kopçu'dan sonra ikinci en uzun genel müdürü olarak her şeyi yaptım bile demek çok güç. Çok güç. Evet. Şimdi hiçbir şeyi tamamlama şansınız bu kadar büyük değişimlerde yok. Bunların yolunu vermek, stratejisini yaratmak da çok önemli. Ama şöyle bir tespitim var. Arkadaşlarımla geçen vedalaşma sohbeti sırasında çıkardım. Etkin olarak yönetime geçtiğim tarihte bir liste yapmışım. 7-8 sayfalık. Ve bunu icra kurulunu o zamankiyle arkadaşlarımla da paylaşmışım. Bunların %95'ini bitirmişim. %5 civarındakinin tohumunu atmışım, tarlaya ekmişim. Arkadaşların sulayıp büyütmesini bekliyoruz. Ve bunun dışında da hiç şüphesiz yapılanların sürekli değişimi izleyecek bir şekilde de izlenmesi ihtiyacı var. Yani bir şeyi bitirmiş olmanız, onun artık ilahi nihaya gidebileceği ve şirketin kazık çakmış gibi onun etrafında dönmesini gerektiren bir şey yok. Ben yaptım değişmez diye bir şey yok. Arkadaşlarım çok daha başka bir bakış açısıyla bu yapılanları, benim tamamladığımı düşündüğüm şeylerin güncellemeleri ve daha yenilerini de ortaya koymaları gerekecek. Bu şirket açısından bir değişim. İnsanın ömrü kısa, görevler daha kısa. Dolayısıyla böyle bakıyorum ama elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Yani bundan sonra da burada
bu katkıları sürdüreceğim için aslında sürdürülebilirlik ve devamlılık bağlamında Şişecam'ın çok ciddi bir örnek yarattığı inancıyım. Özellikle Türkiye'deki kurumsal yapıya. Evet. Teşekkürler hocam. Görkem Bey, siz de son sözler olarak şeyi alacağım sizden. Sizin bir 5 yıl 10 yıl sonrası için Şişecam'ı nerede gördüğünüzü, nasıl hedefle oturduğunuzu, belki de hocam gibi siz de bir liste çıkarmışsınızdır. Yapayım yapmayayım şunları falan diye. Bu arada bir Özcan Akkaya'nın da bir mesajını okuyayım. Hissedarlarınızdan, yani her elinde hisse var, diyor ki ben bu işe daha uzun vadeli bakıyorum diyor. Ben 3 sene sonrasına odaklandım. Halihazırdaki yatırımlar, birleşmeler ve birleşmelerden oluşan sinerjinin oturması, diğer aksaklıklar vesaire 3 sene alabilir diyor. Böyle de sabırlı yatırımcınız var. Onu da aktarmış olayım ve buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir taraftan yatırımcımızın mesajı bizim sektörümüzün gerçekleriyle de uyumlu. Aslında biz cam konusunda bir fırın yaptığımız zaman en kısa süreli ömür 8 sene, uzunlar 14 sene. Genelde de biz minimum 2 fırın ömrü için yaparız. Yani en ufak bir fizibilitemiz de bizim esasında 15 ila 30 seneyi kapsayacak bir zaman için. Tabii hisse senedi yatırımcılarımıza asla şunu demiyorum, hani aldığınız zaman 10 sene 20 senelik bir beklenti için alın. Uzun vadede her zaman Şişecam hissedarı olmanın geçmişte de olduğu gibi kazandıracağı konusunda hiçbir tereddütüm yok ama bizler gibi şirketlerde yöneticilerin mutlaka orta uzun vadedeki önemli yönelimleri belirlerken kısa vadedeki ihtiyaçları ve gelişmeleri de mutlaka gözetecek şekilde yönetim yapmaları gerektiği aşikar. Şimdi 5-10 senelik planlarınız var mı? Tabii ki var ama burada bence en önemli konulardan birisi Şişecam'ın bu görev devir tesliminde de yaşadığı yönetimdeki sürdürülebilirlik konusu. Onun için hani Ahmet Bey'in genel müdürlüğü sırasında veya yönetim kurulu rolleri sırasında var olan stratejik planımızdan tamamen farklı bir stratejik plandan tabii ki bahsetmiyoruz. Bence en önemli kısmı bu stratejik planı sürdürme kararlılığı, ancak özellikle yine bu stratejinin bir parçası olan fonksiyonel modele geçiş ya da yaptığımız tüm altyapı yatırımlarının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de daha etkin devreye girmesiyle bütün iş yapma modelimizi çok daha hızlandırmak, bu sayede de uluslararası hem coğrafi yayılımımızı hem de buralardaki hacimlerimizi, ölçeklerimizi bugün olduğundan çok daha farklı bir noktaya götürmek. Tabii bununla birlikte Ahmet Bey de hem bugünkü konuşmalarında hem geçen haftaki yayınınızda paylaşmıştı. Sadece bugün var olduğumuz iş alanları ile ilgili değil, önümüzdeki dönemde muhakkak yeni iş alanlarında da var olacağız. Bu konuyu önemsememizin birkaç sebebi var. Birincisi, sermayedarlarımız açısından sermaye getirisini olabilecek en optimum noktalara getirme kararlılığındayız. Bu da o dönemin getirisi optimizasyonunu yaratacak doğru iş alanlarında bulunmak ve doğru portföyü oluşturmakla gerçekleşiyor. Şişecam bugüne kadar tarihinde hep inşa eden, büyüten taraf olmuş. Bunun tek istisnası belki de son 5-10 senelik dönemde söylenmesi gereken önemli bir şeylerden birisi de Şişecam kendi büyüttüğü konularda, ana odak alanı olmayan bazı konularda da bu işleri satarak çıkma kararlılığını da gösterdi. Yani portföyünü yeniden yapılandırma kararlılığını da gösterdi. Özellikle son 5 sene içerisinde 2 tane iş alanından da bizim için ana odak olmadığı için çıktık. Önümüzdeki dönemde ana odağımızda olan konular, Ahmet Bey zaten geçmiş söyleşilerinde de bahsetti. Tarım gibi, savunma sanayi gibi, yüksek teknoloji alanında bazı konular gibi, ama burada kesin olacak bir şey var bence. Geleneksel sektörlerde yapabileceğimiz yatırımlarda dahi mutlaka teknolojiye dayalı, dijitalleşmeye dayalı ve yüksek teknolojiyi içeren kısım. Bunu sadece geçen haftada konuşulan örnekle birleştirilirsek, tarım dediğimiz zaman konvansiyonel tarafında yer alsak da mutlaka dijital tarım, dijital desteklerle verimi yükseltilmiş ve çok rekabetçi olabileceğimiz, ölçeklendirebileceğimiz bir tarım. Ya da dikey tarım gibi
daha bu alanlarda yeni gelişen teknolojilerle elde edilebilen tarım türleri gibi alanlar ve bununla birlikte muhakkak hem kendi alanlarımızda daha üst teknolojilerin kullanıldığı, daha katma değerli ürünler olduğu gibi doğrudan startuplarla da belli ölçekli, orta ölçekli şirketlerle de doğrudan yüksek teknoloji yönelik yatırımları da gerçekleştirme kararlılığımız var. Çok teşekkür ederim Görkem Bey. Programın sonuna geldik. Çok içeriği dolu ve keyifli bir sohbet oldu. Benim açımdan öyle görünüyor. Umarım siz de aynı şekilde keyif almışsınızdır hocam ve Görkem Bey. Hocam bu arada kapatmadan önce şeyi söyleyeyim. Dün akşam bulunduğumuz mekanda Abdurrahman Yıldırım da vardı. Sizin o ünlü bardaklar, şarap bardakları var ya hani çok ince. Evet, onlardan oynarken pat diye kırdı şeyi ama bacağını kırdı yani. Öyle mi? Orada bir sorun var. Sorun yok. Sorun Abdurrahman'da bence. Öyle mi? Evet. Abdurrahman'a o şarap kadehini nasıl kullanacağı konusunda biraz ben çalışayım. Onunla beraber çalışalım. Çünkü onların esneklikleri çok yüksek. Dünyada tek kimyasal temperlemeyle sağlamlaştırılan ayak türü o. Yani onu kırıyorsa Abdurrahman, artık Abdurrahman'ı tutabilene aşk olsun ama ben ona güzel bir seans yapacağım. Şöyle yapalım. Birlikte sohbet edelim. Tamam. Bardakların nasıl kullanılacağı konusunda da eğitim alalım o zaman. Kesinlikle. Tamam, destek olacağım bu konuda. Teşekkür ediyorum sana. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Görkem Bey çok teşekkür ediyorum. Şişecam'ın yeni dönemi hayırlı olsun. Daha iyi dönemlere doğru herhalde yol alacak diye bekliyoruz. Tekrar iyi ve sağlıklı günler dileyerek bugünkü yayını kapatıyorum. Sağ ol.